Merhaba sevgili doğa fotoğraflarını çekmeyi seven Emekli Memurlar Derneği üyeleri tabii ki de. Şimdi bir önceki videoda neden bahsettik? Migration aldık, veri tabanı modellerimizi oluşturduk. Şimdi artık yavaş yavaş başlayalım. Bu core katmanının içerisine gelip repozitörlerin ve servislerin arayüzlerini, interface'lerini yazalım. Yavaş yavaş interface'in olduğundan bahsetmeyeceğim. Yani bunun için daha ayrı bir temel videoların olduğu OOP'den bahsedeceğim bir video serisi daha çekeceğim. Bilenler için devam ediyorum. Yani burada durdurup, bilmeyen de burada durdurup interface nedir diye kabaca bir bakabilir. Zaten yazdıkça ben bir anlamda aslında anlatıyorum da hani başlığını adını koyamıyorum sadece. Bu. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Bu şeyleri, katmanların hepsini şöyle bir küçültelim. Geldim core katmanına. Repozitörler var burada. Bu repozitörlerin altına başlıyorum. Add diyorum. New item diyorum. Buna da hatta şöyle yapalım. Cancel. Şöyle bir şey yapabiliyor muyuz? Add class diyelim. Evet, class'ın buradan interface'i seçeyim de bazı şeyler standarta gelsin işte. Internal interface. Öteki türlü class'ı değiştireceğiz. Yani iş. Buraya da bunun adına da interface'lerdeki e, norm olan anane dediğimiz örf adetle olan I ile başlıyoruz. I generic repository. Şimdi bundan biraz bahsedelim. Bir yandan yazalım, bir yandan bahsedelim. Ben her bir model için, buradaki her bir model için grup, payment, rol, yani veri tabanı ilişkisini kurup yani veri tabanına ne yapacağını, işte ekleme, çıkarma, git şu ID'liği getir ya da adından şu olanı, adı şu olanı getir gibi şeyler için her biri için bir tane interface yazacağım. iPayment repository, iGroup repository gibi şeyler yazacağım. Şimdi bazı şeyler standart. Ne mesela? Kurut işlemleri, ekleme, listeleme, ondan sonra başka ne olabilir? Update etme, silme, efendime söyleyeyim, count gibi şeyler standart olacağı için ben iGeneric repository altında bir kere bunları tanımlayacağım. Ondan sonra her bir diğer repozitörde tek tek yazmayacağım. Bir değişiklik yaparsam bir tanesini yaptığım zaman işte o OOP'nin güzel yanı. Adamlar yapmış. Tek tek demiş yazma. Eskiden otururduk çat yazardık. Şimdi ne güzel. Yani bu iş mi bu? İş bile değil benim gözümde. Bakıyorum buradan internal interface. Buna public diyorum. Şimdi burada mesela iGeneric repository. Ben diyeceğim senden kalıtım alırken, seni çağırırken, seni implemente ederken daha doğrusu bir tane sınıf vereceğim. Bu ne olabilir? Customer, department, user olabilir. Ama ben buna her seferinde bunlar için ayrı repozitörler oluşturmam lazım. Bir tane jenerik bir yapı oluşturuyorum. Buna da T diyorum. Bu işin adeti bu. T diyorum. Ne oluyor? Ben atıyorum user repository'de iGeneric repository'yi çağırırken user'ı vereceğim ki bana ona göre modelleri ona göre kendi içinde oluşturup T'nin yerine yazacağım. Yazdıkça da göreceksiniz zaten. Ona göre repozitörü oluşturacak bu program arkadaş. Ona göre veri tabanı bağlantısını sağlayacak. Yani git ben ORM Entity Framework'e git user'ları bana getir dediğim zaman bütün user'ları listele dediğim zaman bu T yöntemiyle T dolayısıyla yani T'yi verecek. T yerine user verecek. iGeneric repozitörünün içine gidecek. Diyecek ki bana diyecek user cinsinden listeleri ver. Listeyi ver. Kaç tane user var? Nesi varsa ver tablodaki. Şimdi iGeneric repository bakacak. Entity Framework daha doğrusu. Bakacak ya burada ne demiş? Atıyorum get all diye bir şey oluşturmuş. Komut oluşturmuş bu arkadaş. Bu ne demek benim gözümde, nazarımda? Zaten bunu da sınıfında belirtmiş. Generic repository'nin. Bu hepsini getir. T türünden. T neymiş? User. Ben gideyim o zaman. User'ların hepsini getireyim bu arkadaşın önüne sunayım. Böyle bir şey yazmışlar. Ve ben bunu sağda solda başka şeyler kullanmasın diye başka ürünler mesela abstraktlar veya herhangi bir değişken vermeyelim diye ben buna belirtiyorum. Ver diyorum. P diyorum. Zaten Visual Studio'nun zekası bizden daha fazla. Biz o kadar akıllı olamıyoruz. T'nin class türünden olduğu durumlarda diyorum. Şimdi bunun içine tek tek yazacağım. Diyeceğim ki mesela get by id diyeceğim. Get by id. Bakın zaten kendisi çıktı. Enumerable T türünden demiş işte T türünden get all diye bir komut yaparlar. Genelde demiş. Sen de demiş böyle yapacaksın herhalde. Ama ben mesela enumerable değil, iQueryable da yapabilirim.
Bu yapıyı gene farklı bir yerden anlatan, işte enumerable nedir, queryable nedir, liste nedir, hani bunların birbirinden farkı ne gibi ağırlıklar taşıyor tarzında konuşmalarımızı başka zamana saklayalım. Bilahare bunlardan bahsederiz. Bu şekilde ilerleyelim. Liste yapmak isteyen liste yapsın. Queryable yapmak isteyen queryable, enumerable yapmak isteyen de enumerable. Yani e, hani ben böyle yiyorum. Ben böyle seviyorum kardeşim. Ben böyle yapıyorum ya. Yargılamayın beni. Yapalım. I queryable T türünden get ol. Bak bunu da yapabilirsin demiş yani. Ben sana kızmam demiş. Bana ne demiş? İstediğini yap. Geçtim. Bu hepsini getirecek. Bir tane getirmek istiyorum. Hangini neye göre? ID'ye göre getirmek istiyorum. Bunu da e, T diyebilirim. Mesela get demiş. Int ID. Bunu yaz. Ben böyle yazmam. Get by ID. Fakat şimdi burada bir duralım. Şimdi e, şöyle bir işlem var. Senkron mu? Asenkron mu? Yani ben ID'yi vereceğim, senden bekleyeceğim mi? Beklemeyeceğim mi? Ne olacak? Ne bitecek? Yani ben bu işlemi yaparken işte sen diğer arkadaşlara cevap verebilecek misin? Sen diğer müşterilere, client'lara ya dur işte Fatih'in bir işi var, ona bir ID'li bir adam veriyorum. Siz bir hele bir bekleyin bakalım mı diyeceksin, yoksa benim işimi de sıraya alacaksın, asenkron olarak mı yapacaksın gibi olayı var .NET'in. Yani ben mesela derim ki işte Fatih'in adını update et derim. Asenkron olarak et derim bunu. Ve ben seni derim beklemeyeceğim. Yani ben sana bu işi veriyorum. Ne zaman yaparsan yap. Beni ilgilendirmez. Ama yap. Bu olabilir. Veya ben isteyebilirim. Bekleyebilirim. Ben update edeceğim Fatih'i. Ama bana kardeşim dönüşü bir ver. Bir teyit edeyim ben ya. Bana lazım bu. Son hali lazım bana. Bir şeyler lazım bana. Diye bekliyorum seni diyebilirim sisteme. Bunu ben o yüzden diyorum ki T türünden diyorum. Task. Bunu da task'la belirtiyoruz. Yani task olursa asenkron işlem olarak kullanılmak zorunda. Hemen adet olarak herkes böyle yapıyor. Bunun sonuna async derim. Yani sen bunu kardeşim asenkron olarak kullanabilirsin diye belirtiyorum. Get by name demiş. Hayır, ben onu istemiyorum. Mesela int türünden count versin, geldi zaten. Mesela void yapalım, update yapalım. Buna da t entity, yani bana entity'nin son halini ver. Adı entity olacak. T türünden istiyorum. Yani user'sa user olarak bir nesne ver ve update edeceğim. Sana da bir şey dönmeyeceğim. Çünkü ben void'im. Seni ilgilendirmez diyebilirim. Mesela task diyelim. Delete by id async demiş. Şimdi burada bir duralım. Şimdi burada delete yapmayacağız. Ben bunu da siliyorum. Bu da void olsun. Delete değil bu. Ben buna change status diyorum. Bu ne demek? Hani bir şey belirttik ya, bir tane status diye bir field oluşturmuştuk. Hard delete yapılmasın, veri tabanından gidip silmesin. Dolayısıyla ilişkili olan işlemlerde bir hata çıkmasın, bir sorun çıkmasın. Sadece soft delete statusunu değiştir. Arayüzde kullanılmasın ama işte birisi yanlışlıkla sehven, kazaen silmiş olabilir şeyi. Gidelim düzeltebilelim. Tekrar statusunu true yapalım ve bize geri dönsün. Diğer türlü nereye gittiği belli olmaz. O yüzden bunu yaptım. Biz bunu yaptık. Şey var. Kurut işlemi. Create, read, update, delete. Read, update, delete yaptık. Create yapmadık. Hadi yapalım. Task diyelim. Async diyorum. Buna da t-entity diyorum. Bu da bir şey dönmeyecek bize. Gerek de olacağını sanmıyorum. İsterseniz döndürebilirsin. Bir status döndürebilirsin. Veri tabanından gelen commit ettikten sonra, save change yaptıktan sonra işte biz unit of work ile yapacağız bunu. Bir sonuç gelir. O sonuca göre sen de bir sonuç dönebilirsin. Boolean olabilir. Evet, ekledim veya ekleyemedim veya sana bu entity geri döner. Bunları yapabilirsiniz. Ben bu şekilde bırakıyorum bunu. Bunu kaydettim şimdi. Şu anda aklıma başka gelmiyor. Geliyor aslında. Add range var. İşte nasıl desem size, şunu yap, git şu veri tabanına şu işlemi yap gibi işlemler çok. Update range de olabilir. Ama şu anda bunlar yeterli bizim için. Bu şekilde kullanacağız. iGeneric repository'miz bu şekilde. Bir sonraki videoda diğer repository'leri yazacağız, arayüzlerini. Zamanımız da kalır muhtemelen. Servis arayüzlerinde yazarız. Ondan sonra artık concrete'lere geçmeye başlarız. Teşekkür ederim dernek üyeleri.